Bağışıklığımızı uyaran her şey bir gün başımıza iş açacak. Bakalım botoks ne yapacak? 50 yaşına gelmiş, her tarafı botoksla ama dizleri tutmayan, dizlerinde kireçlenme olan bir sürü kadın var. Aspirinin de aslında baktığın zaman hiç yan etkisi yok. Milyarlarca insan aspirin kullanıyor. Ama prospektüsünü bir oku. Bazen hasta şöyle der, hocam görünüme bakma, içim kof. Sevgili hocam, çağımızın vebasından biri de sosyal medyanın hepimize dayattığı o muhteşem görün, şahane görün, çok güzel görün. Çünkü herkes çok güzel sosyal medyada. Bir de filtreler hayatımıza girdi ve botoks şart oldu diyen bir kesim var. Genellikle de yaptırıyorlar. Bugün birazcık botoksu da konuşacağız sizinle. Çünkü botoksun kalbe zararı olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama en doğrusunu siz bilirsiniz. Direkt etkisi olmasa da indirekt yoldan sonuçta vücuda yabancı bir cisim alıyorsunuz. Bu yabancı cismin en büyük handikapı enfeksiyon ve alerjik reaksiyonlar. Bunlar direkt kalp damarını tıkar iddiası yanlış bir iddia ama indirekt yolla özellikle enfeksiyon yoluyla kalp kapağınızda hafif bir hasar var, hafif kaçak var ya da hafif bir romatizmal rahatsızlığınız varsa kalp kapağınızda mikrop tutmaya kadar giden enfeksiyonlara yol açar. Bunlar maalesef ölümle bile sonuçlanabilir. Hani güzelleşeyim, bir yeri düzelteyim derken bilmeden başka yeri. Çünkü ben botoksla ilgili çok fazla sayıda komplikasyonlar duyuyorum. Çok fazla sayıda memnuniyetsizlikler duyuyorum. Ama buna rağmen insanlar bile bile bunu yaptırıyorlar. Herkesin hayatı kendine. Biz sadece buradan hani uyarmak düşer. İyi düşünün. Kalp hastaları botoks yaptırırken nelere dikkat etmeli? Yani şimdi bir kere alerjik bir bünyeye sahipsen zaten çok dikkat etmelisin. Söylemelisin, uyarmalısın. Bak ben mesela botoks olamam çünkü benim alerjim var. Özellikle pandemiden sonra, aşılardan sonra ağrı kesici bile içemiyorum, yüzüm şişiyor. Şimdi böyle bir insana sen botoks yaparsan risk alırsın. O yüzden bu çok önemli. İkincisi ya benim romatizmal kapak hastalığım var diyen insanlara da özellikle enfeksiyon açısından çok dikkat etmeliler. Belki antibiyotik aynı diş çekirirken diyoruz ya aman antibiyotik başlayın. Belki o insanlara uyarımız öyle olsun. Yoksa botoks yaptırırken stres olanlar, tansiyonu yükselenler, aritmi olan insanlar duymadık mı? Evet duyduk. Belli yaşın üzerindeki insanlar özellikle çok dikkat etmeliler. Botoksun hiçbir zararı yok diyen büyük bir kitle var ve bunu genellikle estetik cerrahlar söyler. Yaptırın, hiçbir şey olmaz, bolca yaptırın. Yani kırışan her yerinizi yaptırın. Hatta faydaları var diyen bile var hocam. Doğru mu? Aspirinin de aslında baktığın zaman hiç yan etkisi yok. Milyarlarca insan aspirin kullanıyor. Ama prospektüsünü bir oku, aspirin kullanmaktan korkarsın. O kadar çok yan etkisi var ki. Ama yan etkileri milyonda 3, 100 binde 2, 10 binde 3 gibi. Ya o sana denk gelirse ne yapacağız? Ki gelebilir de. Yani dolayısıyla çok masum görünen her şey aslında çok masum değil. Siz yaptırır mıydınız mesela? Ya benim şu anda ihtiyacım da yok Alerjiniz da. var. Alerjimden dolayı çok zaten ideal. yaptırmam ama yani ben doğallığa inanıyorum ya. Çünkü botoks insanların o mimikleri gidiyor ya ortadan. Ben onu çok samimi bulmuyorum. Bir de vücuda her giren bir şeyin bir şey de olurdu deniliyor değil mi? Bizden muhakkak bir gideri olacak. Bir şey katsa da Yani vermeden şimdi almak Allah'a mahsus. Şimdi tıpta şöyle bir şey var. Mesela bir şey uyguluyorsun. Güzel bir şey. Bunun 20 yıl sonrasını bilmiyoruz. 30 yıl sonrasını bilmiyoruz. Bakalım ne olacak? Vücudundan ne çıkacak? Acaba botoks uygulaması ileride cilt kanseri yapıyor mu, yapmıyor mu? Bakacağız. Daha uzun dönem sonuçlar bir çıksın. Şu anda deli gibi yapılıyor. Yeni başladı çünkü yeni yaygınlaştı. Yani 20-30 yıllık şeyi bilinmiyor. İleride başınıza ne gelecek? Hani şimdi biz aşıları diyoruz, aman aşılar ne yapacak?
Bağışıklığımızı uyaran, aşırı uyaran her şey bir gün başımıza iş açacak. Aşılar şu anda açmaya başladı. Bakalım botoks ne yapacak? Dolgular var bir de. İşte bunlara hep dikkat edeceğiz. Bunların ileriki dönemdeki sonuçlarını bir bekleyeceğiz. Ama ben beklerken denek olarak kullanmak istemiyorum. O yüzden doğal yaşlanalım, doğal yaşayalım. Ya güzelleşmek için insanlar para harcıyor, zaman harcıyor, risk alıyor. Saygı duyuyorum ama yine de bir daha bir düşünsünler. Siz de mi dışa değil de içe yatırım yapalım diyenlerden misiniz daha çok? Yani sen şimdi sağlıklı yaşayarak, spor yaparak, güzel beslenerek aslında o cildini o kadar güzel tutabilirsin ki. Yani insanlar kullanıyorlar aynı araba gibi. Sen şimdi arabayı sürekli çakır çukur olan yerde süratli kullanırsan illaki o araba çöküyor. 50 yaşına gelmiş, her tarafı botoksla ama dizleri tutmayan, dizlerinde kireçlenme olan bir sürü kadın var. Onlara şu soruyu sormak lazım. Bugüne kadar vücudunu hırpaladın. Şu anda palyatif tedaviyle ya da palyatif güzellikle vücudunu güzelleştiriyorsun. Bazen hasta şöyle der. Hocam görünüme bakma. İçim kof. İşte o kofluk niye olsun ki?